Merhaba değerli izleyiciler, Pirhanoğlu'nun penceresinden sevgiler ve saygılar. Yepyeni bir programla karşınızdayım. Bu çalışmamızda Kur'ansal ve evrensel kavram olan yalan ve iftira üzerinde bir çalışma yapacağım. Evet, yalan ve iftiranın psikolojik boyutu, yalan ve iftiranın sosyolojik, toplumsal boyutu, yalan ve iftiranın dini boyutu, yalan ve iftiranın ahlaki ve vicdani boyutu nedir? Bu konu üzerinde derinlemesine bir analiz, bir yorum getireceğim. Kıymetli izleyiciler, insan ilişkilerinde samimiyet, iyi niyet esastır. Evet, samimiyet ve dürüstlük insan ilişkilerinde birey ve toplumsal olsun bütün ilişkilerde samimiyet ve dürüstlük esastır. Hakikati gizlemek, aksini söylemek Kur'ansal kavram olarak kizb yani yalandır, iftiradır. Hakikati gizlemeden, korkmadan, çekinmeden söylemek ise sıdk yani doğruluktur. Hakikati, gerçeği ortaya koymaktır. Bu da hem halk katında hem de hak katında muteberdir ve kayda değerdir. Değerli bir davranış demektir. Dolayısıyla da insan doğruyu söylerken bile dürüst ve samimi olmalıdır. Bakın zira inanmadan doğruyu söylemek yalandır. İnanmadan işten gelerek doğruyu söylemek doğrudur fakat o söylediği doğru işten gelmiyorsa, samimi ve dürüst değilse doğruyu söylemek de yalandır. İşte size delili. Kur'an'da Münafıkın suresi vardır ve 1. ayetinde Estağfirullah İzâ ce'akel münafikûn diye başlıyor ayet. Mealini sunuyorum. İyiliği ve sonsuz ve ikramı bu olan Yüce Allah'ın adıyla Cenab-ı Hak diyor ki size diyor sana Peygamber Efendimizle ilgili olarak diyor ki sana geldiklerinde biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın elçisisin. Münafıklar, bir grup münafık Hazreti Peygamber'e geliyorlar ve diyorlar ki biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın elçisisin. Allah da şahittir ki kendisine sen onun elçisisin. Ve Allah münafıkların yalan söylediğini bilir. Bakın şimdi burada diyorlar ki sen Allah'ın elçisisin. İnanmayaraktan, samimiyet olmadan, iyi niyet olmadan münafıklar diyorlar ki sen Allah'ın elçisisin. Bu doğru mu? Doğru. Allah da şahittir, biz de şahidiz. Sen Allah'ın elçisisin. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Münafıkların yalan söylediğini Allah bilir, bildirir. Bu da doğru mu? Evet doğru. Peki hepsi doğruysa niçin yalan olsun? Çünkü inanmıyor. İnanmayaraktan, işten samimi olarak söylenmiş bir söz değildir. Dolayısıyla da her doğruyu söylerken bile samimi olmak lazım. Doğruyu söylerken, hakikati söylerken, hakikati izhar ederken bile samimi olmak lazım. Samimiyetsiz, inanmayaraktan doğruyu ve hakikati söyleseniz bile yalan olmuş oluyor. Dolayısıyla da aslında bu konumuz değerli kardeşlerim çok önemli. Zira yalanla iftira aslında iç içe geçmiştir. Yalan söyleyen aynı zamanda iftira etmiş oluyor. Yani iki kavram ama iç içe geçmiş kavramlar. Yalan söyleyen aynı zamanda iftira etmiş oluyor. İftira eden de yine aynı zamanda yalan söylemiş oluyor. Evet, tekrar ediyorum. Münafıkın suresi 1. ayette diyor ki münafıklar Hazreti Peygamber'e geliyorlar. Diyorlar ki
Muhakkak ki sen Allah'ın elçisisin, bir şahitlik ederiz. Şüphesiz sen Allah'ın elçisin derler. Allah senin elbette kendi elçisi olduğuna şahittir diyor. Allah münafıkların yalancı olduklarını elbette bilir diyor. Çünkü inanmadan bu söylediler. Burada hem riya var, hem yalan var, iftira yok. Çünkü gerçekten de Hazreti Peygamber Kutlu Nebi son elçidir. Allah da şahit, kullar da şahittir. Şimdi değerli kardeşlerim, münafığın alameti üçtür der Hazreti Peygamber. Münafığın alameti üçtür. Yalan söyler, emanete riayet etmez, yani emanete hıyanet eder, onu korumaz. Bir de vaat ettiği zaman, yani söz verdiğinde sözünde durmaz diyor. Şimdi insanlar için diyorum ki iki nefes arasındaki yaşam alanına, iki nefes arasındaki yaşam alanına insan nasıl yalan sığdırabilir, nasıl iftirayı sığdırabilir? Ne demektir bu? İki nefes. Bir nefes aldınız, verme imkanınız var mı? Yok. Peki verdiğiniz nefesi alma garantiniz var mı? Bu da yok. Hani iki ezan arası, iki namaz arası veya başka bir ifadeyle ezanla kâmet arasında bir hayat. Bu inanan müminler için bu duyarlılık, yani bu yaratılış amacının bilincinde olmak, sorumluluk bilincinde olmak ve hesap verilebilirle inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak ve hesap vermeye inanmak. İşte bunlara inanan bir insan yalan söyleyebilir mi? Bakın, iki nefes arasındaki bir hayatın arasına yalanı ve iftirayı nasıl sığdırabiliriz? İnananlar için diyorum. Kaldı ki inanmayan insanların da evrensel değerler içerisinde yalan söylemek nedir? Suçtur. İftira etmek suçtur. Agnosizmde de böyledir, ateizmde de böyledir, deizmde de böyledir, bütün dinlerde böyledir. Değerli izleyicilerim, şimdi meselenin psikolojik boyutundan bahsetmiştik. Yani yalan ve iftira edenlerin psikolojik durumuna değinelim biraz. Ben psikolog değilim ama bir parça okuyorum, bazı yerlerden öğreniyorum. İşin uzmanla hakikati bırakalım ama ben bildiğim öğrendiklerimi sizlere sunmaya çalışalım. Psikolojik boyutu. Şimdi yalan söylemek, yani hakikati gizlemek, doğruyu gizlemek ve yalan söylemek, yani doğrunun aksine, hakikatin aksine bir şey söylemek veya yapmak, bir eylemde bulunmak nasıl bir ruh halidir? Bu bir sefer insani olarak baktığımızda bu gerçekten bir büyük problemdir. Büyük problemdir. Yani insan bile bile nasıl kendi kişiliğine ters düşen bir eylemde bulunabilir? Değil mi? İnsan kendi kendini inkar etmek demektir. Kalbi, ruhu, aklı, zihni ortadayken doğru olan bir şeyi perdelemek yahut da örtmek yahut gizlemek, yalanı ortaya atmak. Yalan söylemek psikolojik, yani ruhsal bir sorundur. Ben bu meseleyi fazla uzatmayacağım çünkü buranın uzmanı ben değilim. İşi psikologlara bırakmak lazım, psikiyatrilere bırakmak lazım. Evet, yalan psikolojik olarak insana zarar verir. Evet, kişinin kendine güvenini sarsar bir sefer. Yani kendinde bir güven, kişilik problemi oluşturur. Evet. Ve ilişkilerde güvensizlik oluşmasına sebebiyet verir yalan ve iftira. Özgüven eksikliğinden de kaynaklanır. Yani insan niçin yalan söyler veya niçin iftira eder?
kendine güvenmiyordur, özgüveni yoktur. Ya bir beklentisi vardır, çıkarı vardır. Ondan dolayı o çıkara ulaşmak, menfaate ulaşmak, makama, mansıba ulaşmak, yani prestij sağlama amaçlı da olsa psikolojik bir sorun demektir. Yani yalan ve iftira söyleyen bir insan sağlıklı değildir ruhsal olarak, manevi olarak. Ruh bozukluğu var demektir. Ve insanda da bir de stres ve kaygı oluşturur psikolojik olarak. Diğeri ise sosyal ve toplumsal zararlarıdır. Yani yalan ve iftiranın toplumsal ve sosyal zararları. Ne demek? İnsanlar toplu halde yaşarlar, değil mi? İnsan ilişkileri güvene dayalıdır, samimiyete dayalıdır, ciddiyete dayalı, değil mi? Hem kendine özgüven olacak, hem karşı tarafa güvenecek. Yani güven alışverişi anlamına gelir. Dolayısıyla da zaten insan kendi özgüvenine sahip olursa, karşı tarafında güven verirse, karşı tarafta da güvenli olduğuna inanırsa, o zaman yalan söylemesine gerek kalmaz. Demek ki yalan söylemenin farklı farklı boyutları var veya iftira etmenin. Bu kişisel husumetlerden de olabilir. Beklenti içerisinde olmadan da kaynaklanabilir. Siyasi çıkar ilişkilerinden de kaynaklanabilir. O yüzden siyasilerin de kesinlikle buna çok dikkat etmesi lazım. Yani siyaseten söyledik, yalan söyledik. Bu bile doğru değildir. Doğru olamaz yani. Siyaseten yalan söylemek bile ahlaksızlıktır. Dolayısıyla da kişi toplum halinde yaşadığına göre toplumsal ilişkilerde güven dedik, güvene dayalıdır. Dolayısıyla da insanların birbirlerine güven vermesi lazım. Yalandan kesinlikle kaçınmalar lazım. Evet, toplumsal dokuyu yalan ve iftira zayıflatır. Çünkü toplum halinde yaşıyoruz. O dokunun güçlü ve kuvvetli olması lazım. Bir ve beraber olması lazım, değil mi? Yani zor anlarda, zor günlerde hep birlikte hareket etmemiz gerekir. Ama yalan ve iftira o toplumun geneline yayılmışsa, bireylerden, fertlerden topluma, topluluklara bu yalan ve iftira hastalığı yayılmışsa, o zaman o toplumda güven de olmaz. Birbirine güvenmezler. İlişkileri tamamen böyle gelip geçici, saman alevi gibi olur. Dolayısıyla da insanlar buna çok dikkat etmeli. Yani yalan ve iftiradan kaçınmak lazım. Toplumun kesimlerine, alttan üst tabakalara kadar bu yalan ve iftira yayılırsa, kitle iletişim araçlarını da bu yalanlarda algılar oluşturup kara propagandalara dönüştürülürse, o zaman o toplum iflah olmaz. Evet. İkincisi, insanlar arasındaki güveni sarsar. Yalan ve iftira insanlar arasındaki ilişkilerde ne yapar? Güveni sarsar. Güven sarsıldı mı güvensiz bir toplum haline gelmiş olur ki, bireyler ve toplum güvensiz olursa o zaman o toplumda huzur olmaz. İnsanlar arkalarına bakmadan yürüyemezler. Endişeli davranırlar. Stres içine girerler. Evet. Aynı zamanda yalan ve iftira ayrımcılığa ve düşmanlığa da yol açar. Sürekli insan ilişkilerinde, ticari, siyasi, buna benzer gibi sosyal ilişkilerde yalan ve iftira sürekli söylenen hale geldiğinde ayrımcılık başlar. Ve aynı zamanda insanları düşmanlığa sevk eder. Oysa ki toplum halinde yaşayan insanların birbirlerine barışık içerisinde olmaları gerekir. Sevgi dolu olmaları gerekir ve güven oluşturmaları gerekir. Diğer bir husus, iftira ve yalan
çatışmaları körükler. Yani sosyal patlamalar, sosyal toplumların çürümelerine sebebiyet verir ve aynı zamanda çatışmalar başlar. Yani grupların, hiziplerin, kliklerin, partilerin, pırtilerin çatışmalarına dönüşür. Bu ise bu ülkenin felaketi demektir. Sosyal medyada bilgi kirliliğine de yol açar. Yalan ve iftira. Şimdi sosyal medyayı düşünün. Bir haber kaynakları vardır. Bir de sosyal medya dediğimiz işte insanların günlük vakit geçirdikleri platformlar. Buralara da yalan ve iftira yayılınca toplumun ahlaki dokusunu bozar, manevi dokusunu bozar, şahsiyetini ve kişiliğini, o toplumun onurunu zedeler. Onurunu zedeler. Toplumun onuru zedelendi mi, o toplumun güveni sarsıldı mı, o toplumda sevgi ve saygı azaldı mı, iflah olmaz bir hale gelir. Evet, üçüncüsü dini zararlar. Bütün dinlerde yalan ve iftira günahtır. Bütün dinlerde istisnasız. Hani beşeri, ilahi dinler diyoruz. Bütün bu dinlerin tamamında iftira ve yalan günahtır. Büyük günahlar arasında yer alır. Dolayısıyla da bu bakımdan da baktığımızda insanlarda inanç duygusunu zedeler. Sürekli yalan ve iftirayla çalkalanan bir toplum veya bir aile veya kişiler, gruplar ne yapar? O insanların inanç duygusunu azaltır. Günümüzde var böyle insanlar. Hani sürekli yalan söyleyenleri vardır. O yalan söylüyorsa ben o cennete gideceğim, ben cehenneme gideceğim diyor. Ben onun dininden değilim diye böyle söylentiler vardır. Neden? Çünkü gerçekten de yalan ve iftira insanların inançlarını, inanç duygularını zedeler. Din duygularını zedeler. Hatta dinsizleşme eder. Günümüzde deist ve ateistlerin sayısının artmasının nedenlerinden birisi de budur değerli kardeşler. Çünkü görüyor, bakıyor mütedeyyin, biraz sonra ahlakı boyutuna da değineceğiz. Bakıyor ki mütedeyyin yani tamamen inançlı bir insan. Her yönüyle inançlı insanmış gibi görünüyor ama yalan ve iftiradan geri durmuyor. Haramdan da uzak durmuyor. Yalan söylemeyi de alışkanlık haline getirmiş. Şimdi bunu görünce adam diyor ki eğer bu bir dine inanıyorsa ben o dinden değilim diyor. Ya ateizme gençlik kayıyor ya da deizme kayıyor. Evet. Demek ki dini yönden de yalan ve iftira günahtır. Kutsal kitaplarda yalan ve iftira vardır ki yalan ve iftira da kutsal kitaplarda zararları, yanlışlığı, kötülüğü, kınanırlığı hep anlatılır. Büyük günahlardan sayılır. Bütün kutsal kitaplarda böyledir. İnsanın dürüstlüğüne de zarar verir. Yani hem kişinin hem de toplumun dürüstlüğüne de yalan ve iftira dini yönden zarar verir. Hele inanmış olan yani bir dine inanmış olan insan şuna da inanıyordur değil mi? Hesap verililik. Yani bir gün mutlaka yapıp ettiklerimden hesap vereceğim diyor. Buna inanıyor kesin. Öldükten sonra dirilme ve dirildikten sonra da Allah'ın huzurunda hesap vereceğim diye inanıyor. Şimdi böylesine inanan bir insan nasıl olur da yalan söyler? Nasıl olur da iftira eder? O yüzden Kur'an-ı Kerim'de açtığınız zaman birçok yerde yalan ve iftira ile ilgili onlarca, yüzlerce ayet var. Yani yalan ve iftiranın zararları, kötülükleri anlatılıyor, zemmedilişleri anlatılıyor. Hele demek ki dini inanan bir insan, mümin bir insan asla yalan söyleyemez. Mümin inanan demektir, güven veren, güvenilen insan demektir. Güvenilen insan nasıl da
karşı taraftaki insanların güvenini sarsıcı söz ve eylemlerde bulunabilir? Evet, bu soruların cevaplarını nefsimize vermeli. Çünkü büyük bir nefis terbiyesinden geçmek zorundayız. Maalesef topluma baktığımız zaman ticari ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde, alışımızda, verişimizde, bütün alanlarda hep yalan var. Hep yalan var. Hele siyasetçiler çok büyük yalan söylüyorlar. Hem de yalanın büyüğünü söylüyorlar. İnanılması güç olan yalan söylüyorlar. Ama bu toplumu sizin, yani o büyükler, ülkeyi yöneten insanlar, milletvekilleri, meclis mebusları, işte başbakanlar, cumhurbaşkanlar bu toplumun aynası değil mi? Bu topluma nasıl örnek olmaları lazım? Dürüst ve samimi olarak hak ve hakikatten, doğruluktan yana olmalar gerekir. Sözlerini hak ve hakikat üzere kurmalılar. Hem hak razı olsun onlardan hem de hak razı olsun diye. Ama insanlar bunları görüyorlar. Diyorlar ki işte hoca yalan söylerse cemaat de yalan söyler diyor. Evet, bunlardan kaçınmamız lazım. Dördüncüsü ahlaki zararlar. Bir sefer insanda bir ölçüt vardır, vicdan duygusu vardır, fıtratında vardır bu. Ahlak da fıtrattadır. Dolayısıyla da vicdani olarak insan karşı tarafı aldatınca, yani yalan söyleyerek, hakikati gizleyerek, hakikatin dışında yalan söylediğinde vicdanında bir rahatsızlık hissediyor mu, hissetmiyor mu? Eğer hissediyorsa gerçekten o bir daha yalan söylemez. Ama vicdan da pörsümüşse ne olacak? Vicdan da ölmüşse, pörsümüşse, bozulmuşsa o zaman yalan söylemek çok kolaylaşıyor. Toplumda saygınlığın yitirmesine sebebiyet verir. İnsanın bir şahsiyeti vardır, onuru vardır, kişiliği vardır, kimliği vardır. Dolayısıyla da yalan söyleyen ve iftira eden insanlar ne yapılır? Mutlaka toplumda itibar kaybına uğrar. İnsan onurunu zedeler. İnsanın onuru yücedir. Yani insanın zaten onurlu ise insandır. Bir insan önce insan olmalıdır, sonra mümin olmalıdır deriz veya Müslüman olur deniriz. Önce insan, insani özelliklerimizi kaybetmeyeceğiz. Zaten iman, din bize ne yapıyor? O hasara uğramış olan kişiliğimizi, insanlığımızı tamir ediyor, düzeltiyor. Yoksa bizim fıtratımızda vardır. Fıtratı bozmayacağız. Bunun bozulduğu zaman, fıtrat bozulunca her türlü sıkıntılar başlar. O yüzden de demek ki insan onurunu zedeler yalan ve iftira. Ahlaki çöküşe neden verir. Yani yalan ve iftira ahlaki çöküşe ve çöküntüye sebebiyet verir. Bunun önüne alamazsınız. Eğer bir toplumda ahlaki çöküntü başlamışsa büyük bela demektir. Yani yemeyeceksin, içmeyeceksin. Gece gündüz bütün ülkenin insanları bunu düzeltmek için çaba sarf etmesi lazım. Hani sayılıyor, 5 ülkeden bahsediliyor. Yani adam ilahiyatçı, Müslüman, bir araştırma yapıyor ve Kur'an'ın ilkelerine uygun, ahlaki ilkelere uygun hangi İslam ülkesi hareket ediyor diye 5 tane ülke çıkıyor. Bunlar işte birincisi İrlanda, Yeni Zelanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Kanada çıkıyor. Bunlar da Müslüman değiller. Demek ki ahlak çok önemli. Hani şöyle deniliyor, yani bir insan dindarsa, işte Müslümansa ahlaklıdır diye. Bu sonuç yanlıştır. Evet, bunun bir doğru payı vardır. Ama inanmadığı halde ahlaklı insanlar da vardı. Bu gerçeği gizleyemeyiz. Evet değerli kardeşlerim, programımızın sonuna geliyoruz. Bütün bu
yalan ve iftiranın hem psikolojik boyutundan hem sosyal boyutundan, toplumsal, ailevi, ondan sonra siyasi vesaire boyutlarından bahsettik. Ahlaki ve dini boyutlarından bahsettik. Özet olarak söyleyecek olursak, insanlar doğru olmalılar. Doğru ve dürüst olmalılar. Doğruluk ve dürüstlük ilkesi her yerde geçerli olmalıdır. Yani bir yerde doğru ve dürüst oluyorsunuz, ondan sonra kaybediyorsun. Mesela diyelim ki işte gidiyoruz, safta duruyoruz, doğruluk ve dürüstlük ilkesi içerisinde hareket ediyoruz. Ondan sonra caminin dışına çıktığımız zaman sistemin getirmiş olduğu bütün çirkinlikleri işliyoruz. Bu doğruluk değildir. Onun için de hem çocuklarımızı, hem ailelerimizi, hem toplum bireylerini bu yalan ve iftira hastalığından korumalıyız. Bunun için de büyük uzmanların çıkıp televizyonlarda konuşmalar yapması lazım. Gidişat iyi görünmüyor. Toplumun her kademesinde yalan ve iftira yaygınlaşmıştır. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparak likelamayı da unutmayınız.